Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte Didim Efeler Mahallesi'nde yer alan, inşası tamamlanmış olan 01 bina içerisinde kısmi deniz manzaralı 3+1 dubleks daire incelemeye geldik. Öncelikle sizlere manzaramızdan biraz bahsetmek istiyorum. Karşı tarafta gördüğünüz gibi yeşil alandan sonra başlayan sahil şeridi şu şekilde gösterelim. Terastan izleyebileceğiniz, terastan hakim olduğunuz ve asla önünüzün kapanmayacak olduğu bir manzaradan sizlere bahsediyorum. Neden bu şekilde tarif ettim? Çünkü karşı tarafta hemen şöyle parmağımın ucuyla gösterdiğim bölgedeki başlayan, daha doğrusu şu yoldan itibaren karşı tarafa doğru denize kadar olan yeşil alan, hazine arazisi geçmesinden dolayı herhangi bir imar durumu söz konusu değil. Bununla alakalı tabii ki manzaranızın açık oluşu ve aynı zamanda yeşil alana yakın olmamız sebebiyle burada şu an güzel bir esinti var. Hatta biraz şöyle sağ taraftaki arazi üzerinde göstermek istiyorum. Rüzgarın yönünü daha net anlayabilmeniz açısından. Şu an burada güzel bir esintiniz hakim. Yeşil alanla bir aradasınız ve aynı zamanda kısmi de olsa bir deniz manzaramız burada izlemek mümkün. Sağ tarafa doğru döndüğümüzde teras alanından başlayarak dairenin içini sizlere göstermeye çalışacağım. Teras kullanım alanımız bu şekilde. Daha sonrasında üst taraf bir çatı yardımıyla kapatılmış ve burada gölge bir alan oluşturulmuş. Burayı tabi yazlık kullanımlar için böyle açık bir alan olması daha avantajlı oluyor. Ama siz tabii ki dilerseniz tercihinize göre kenar kısımlarını karartma cam balkonla kapatarak burayı kapalı bir kullanım alanına çevirebilirsiniz. Şimdi sağ tarafa doğru salon kısmına doğru ilerleyeceğiz. Tabii balkon, daha doğrusu teras kısmını kapattığınızda salonun devamı niteliğinde yine dışarıya koltuk takımlarınızı koyarak salon niteliğinde kullanabileceksiniz. Şimdi bakacak olursak salon mutfak kullanım alanımızdan başlayacak olursak hemen karşı duvarda TV ünitesini bağlayabileceğimiz alan burada yer alıyor. Sol tarafa doğru döndüğümüzde ise açık mutfağımızı öncelikle bir inceleyelim. Sol tarafta ankastre ocak ve fırın bölümü, hemen onun yanında lavabo bölümümüz. Alt tarafta yine bulaşık makinesi için düşünülen alan burada yer alıyor. Mutfak tezgah dolaplarımız aynı renklerde. Az önce tabii ki bu binada bulunan 2+1 dairenin videosunu hazırlamıştık. Onu izlediyseniz çok kısa değineceğim sadece. Banyo ve mutfak bölümlerinde kullanılan malzemeler aynı şekilde dekore edilmiş. Tabi burası 3+1 dubleks olduğu için mutfak tezgah boyu biraz daha büyük düşürülmüş. Mantıklı olarak daha fazla, daha kalabalık bir ailenin burada yaşayacağı düşünülerek mutfak tezgah alanları yeterli büyüklükte organize edilmiş. Hemen sağ tarafta bulunan yerde ise bulaşık makinesi koyabileceğimiz alan burada yer alıyor ve dışarıdan salona geçiş yapacağımız kapı bölümü yer almakta. Salonumuzda kullanılan tavanda hemen şöyle tarif edelim. Spot aydınlatmalar burada yer alıyor. Bunlar güçleri iyi olmasından dolayı hem elektrik tasarrufu hem de daha fazla aydınlık bir alan sizlere sunmuş oluyor. Şimdi salonu tamamladıktan sonra üst katta bulunan ortak kullanım alanını, banyosunu kısa bir şekilde göstereceğim ve daha sonrasında alt katlara, yatak odalarına doğru iniş yapacağız. Karşı tarafta bulunan bir duşakabin alanımızı şu şekilde gösterelim. Hemen onun yanında askılı bir klozet, yine gömme sifonumuz burada mevcut. Sağ tarafa doğru döndüğümüzde ise banyo lavabo alanımız bu şekilde düşünülmüş. Şimdi alt katlara doğru ilerleyelim. Alt katlara doğru indiğimizde ise size merdiven genişliğinden biraz bahsetmek istiyorum. Burada sürekli kullanımı yaptığınız takdirde tabii ki alt kata ve üst kata gündelik olarak çok fazla inip çıkacaksınız. Bu merdiven boşluğunu kullandığınızda herhangi bir sıkışıklık yaşamadan rahat bir şekilde her iki kat arasında dolaşımınız mümkün. Alt kata indiğimizde sol tarafta dairemizin çelik giriş kapısı yer alıyor. Onun sağ tarafında ise hemen şöyle gösterelim. Karşı tarafta bir gizli bir dolap yardımıyla da kapatılabilir. Oraya çamaşır makine bağlantınızı yapabilmeniz için elektrik bağlantısı ve su bağlantısı noktaları düşünülmüş. Alt katta 3 tane yatak odamız ve banyo bölümümüz burada yer alıyor ve aynı zamanda balkon tarafı var. Onu da en sonki yatak odasını sizlere tarif edeceğim. Alt kattaki birinci yatak odamız bu şekilde. Buraya tabii tek kişilik bir yatak koyabileceğiniz ölçüde burası. İsterseniz misafir odası, isterseniz bir genç odası olarak burayı dekore edebilirsiniz. Tabii binamız yeni olmasından dolayı içerisinde hemen şöyle gösterelim. Daha sonrasında doğalgazın geleceği planlanarak buralara kalorifer tesisat noktaları yapılmış. Tüm odalarımızın pencereleri şöyle gösterelim. Normal bir pencere boyutundan daha büyük, Fransız balkon olarak yapılmış olmasından dolayı
Dairenin içerisi özellikle gündüz saatlerinde güzel bir şekilde aydınlanmış oluyor. Ki zaten şu anda daire içerisinde elektrik aboneliği olmadığı için ışık grubunu, elektrik grubunu açamıyorum. Fakat yine gördüğünüz gibi oldukça aydınlık bir iç mekan kullanımı burada söz konusu. Birinci odanın hemen yanında bulunan ortak kullanım alanlı banyosunu şöyle kısa bir şekilde inceleyelim. Girişten itibaren sol tarafta bir banyo lavabomuz, onun yanında yine bir askılı klozetimiz ve karşı tarafta yer alan duşakabin alanımız burada bulunuyor. Hemen kapadıktan sonra 2 oda ve 1 balkon inceleyeceğiz. Diğer odamıza geçiş yaptığımız zaman burası dairemizin ikinci yatak odası ki zaten burası ilk gösterdiğime göre daha büyük. Buraya çok rahat bir şekilde çift kişilik yatak ve gardırobunuzu sığdırabileceğiniz bu şekilde gösterelim ve aynı zamanda ön cephede bulunduğunuzdan dolayı güneşin günün her saatinde ışık alacak bir oda burası. Şöyle gösterelim. Sağ taraftan Fransız balkonumuz, sol tarafta ise yine biraz sonra yatak odasından çıkacağım balkon bölümümüz yer alıyor. Tabi dairemiz içerisinde kullanılan malzemelere değinecek olursak zeminde seramik çalışması burada kullanılmış. Tavanlarda dekoratif spot ve led aydınlatmalar. İç mekan kapılarında ise lake kaplamalı Amerikan kapılar burada tercih edilmiş. Tabi kullanılan yapı malzemeleri kaliteli ürünlerden tercih edildiği için uzun ömürlü ürünler bunlar. Rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz ve aynı zamanda tabii ki görsel açıdan da güzel bir görüntü bizlere sağlıyor. Yine bu odamızın içerisinde de tavanda gösterdiğim üzere spot aydınlatmalarımız yer alıyor. Son olarak balkon kısmına doğru çıktığımızda ise hemen şöyle kapısını açarak balkonuna çıktığımızda ise alt katta da açık bir alanda şu şekilde gösterelim. Açık bir alana sahip olmuş oluyoruz. Buraya tabii bir masa atılarak maksimum 4 sandalye atarak burada küçük bir şekilde oturabilirsiniz. En azından dışarı çıktığınızda ya da misafiriniz odada kaldığında burada çayını sigarasını içebileceği bir alan oluşturulmuş oluyor. Yine tabii kalorifer tesisatı bağlandığı zaman burada bağlantı noktaları yer almakta. Tekrar şöyle ön cepheye doğru bakacak olursak sokak genişliğini, buradaki yapılaşmanın ferahlığını daha net anlamış olursunuz. Alt tarafta binamızın giriş kapısı ve bahçe bölümü yer almakta. Şöyle gördüğünüz gibi aracınızı park ederek direkt binanın içerisine geçiş yapabiliyorsunuz. Ve karşı tarafta bu balkondan da anlayabileceğiniz üzere şöyle biraz daha yakınlaştırmaya çalışalım. Sahil şeridini net bir şekilde burada seyredebiliyorsunuz. Evet, son olarak özetlememiz gerekirse Didim Efeler Mahallesi'nde bugün sizlere 3+1 dubleks tanıtmaya çalıştık. Buradan hemen şöyle kapatalım. Buradan şehir merkezine araç ile yaklaşık 2 dakikalık, 3 dakikalık mesafelerde gidebiliyorsunuz. Yine alışveriş imkanları yol üstündeki süpermarketlerden ve semt pazarlarından yapabilirsiniz. Altınkum sahili için yaklaşık 1 kilometrelik bir mesafedeyiz. Arabanızla 5 dakikalık bir sürüş sonrasında Altınkum sahiline ve diğer sahillere, diğer plajları kullanabiliyorsunuz. Şu an merkez bir noktadayız ve aynı zamanda yeni yapılaşmanın hızlı bir şekilde arttığı sıfır bir daire sahibi olmak istediğinizde tercih edebileceğiniz alternatiflerden bir tanesini bugün sizlere aktarmaya çalıştım. Benim bu daireyle alakalı sizlere bahsetmek istediğim özellikler bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir, umarım hoşunuza gitmiştir. Bunlarla alakalı detaylı bilgi almak ve aklınıza takılan tüm soruları sormak için isterseniz videomuzun yorumlar bölümünde, isterseniz de aşağıda yazan cep telefon numaralarından bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Sizin de bu şekilde satmak veya kiralamaya vermeye düşündüğünüz tüm gayrimenkullerinizle alakalı Didim, Kuşadası, Bodrum, İstanbul ve Fethiye bölgelerinde olmak üzere tüm gayrimenkullerinizle alakalı satış süreçleriyle ilgilenmenizi isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tanıtım videomda tekrardan buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.